Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Harika bir tarifle yine karşınızdayım. Patates ve köfte hem de fırında yapıyoruz. Ana yemek olarak yapabilirsiniz. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Çünkü gerçekten tam bir lezzet bombası diyebilirim bu yemek için. 1 kilo patates kullanacağım. 6 ya da 7 adet yeterli olacaktır. Patateslerin üzerini kaplayana kadar tencereme su koyuyorum ve onu bir güzel haşlıyorum. Patateslerim orada haşlanmaya başladı. Ben bu arada kıymayı hazırlayacağım. Köfteyi yarım kilo kıyma kullanıyorum. İçerisine tuz, karabiber, kırmızı biber ilave ettim ve ben galeta unu kullanıyorum. Yaklaşık 2 çorba kaşığı yeterli olacaktır. 2 adet soğan rendeliyorum. Rendenin böyle küçük tarafıyla. Ben onun köftesine soğanı inanın çok yakıştırıyorum çünkü. Yarım bağ kadar maydanozum var. Onları da ince ince doğramanız yeterli olacaktır. Sonrasında da 1 adet yumurta. Hepsini bir güzel, isterseniz spatula, isterseniz de elinizle yoğurabilirsiniz. Bu tarifin dışında da bağımsız olarak da yapabileceğiniz bir köfte tarifi aslında. Hani klasik anne köftesi dediğimiz bir köfte. Ben bir miktar içerisine kekik ilave ettim ve zeytinyağı yaklaşık, çünkü kıymam oldukça yağsızdı. Ben yaklaşık 3-4 kaşık kadar da zeytinyağı ilave ettim ve köftem hazır. Bir kenarda beklesin. Az önce haşladığım patateslerimin şu anda kabuklarını soyuyorum. Sizler de çok iyi bilirsiniz ki sıcakken yapmak biraz zor oluyor ama biraz ılıdıktan sonra çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Ben bu tarz tepsi yemeklerini gerçekten çok seviyorum. Bana göre hem çok bereketli oluyor hem de sunumu da özellikle masada çok güzel yapabiliyorsunuz. Böyle salçalı soslar, patates, köfte zaten işin içine girdiği zaman o yemeğin lezzetli olmaması çok da mümkün değil. Özellikle çocukların en sevdiği yemeklerden bir tanesi. Ben patateslerimin soyma işlemini tamamladım. Patatesleri tamamını aynı şekilde kullanmayacağım. 2'ye bölüyorum. Yarısını ayrı bir kaseye kaldırıyorum. Biraz beklesinler. Şimdi diğer kalan yarısını da halkalar halinde doğruyorum. Bu arada hemen fırın kabımı da yağlayacağım. Çünkü halkalar halinde doğradığım patateslerimi fırın kabıma tek sıra halinde yerleştireceğim. Zeytinyağı kullandım. Siz herhangi bir sıvı yağ tercih edebilirsiniz tabii. Bu şekilde diziyorum. Patates zaten bildiğiniz gibi sadece bizim ülkemizde de değil, dünyanın birçok noktasında gerçekten her türlü çok fazla tüketilen besinlerin en başında geliyor. Hatta bir ara duymuştum, 4. sıradaymış en çok tüketilen besinler arasında. Demir, fosfor, kalsiyum, magnezyum, çinko gibi birçok elementi içerisinde barındırıyor aynı zamanda. Ben şimdi bu arada bunu anlatırken size bir taraftan da diğer ayırdığım patatesleri püre haline getirdim. Ve içerisine tuz, bir miktar baharat ekledim. Karabiber, toz biber gibi ve bir miktar da maydanoz, bir tutam kadar. Onları da karıştırıyorum. Bu da köftemizin ikinci harcı olacak şimdi. Ayrıca kemik sağlığının korunması adına da birçok faydası varmış. Hatta kalp hastalarının da sıklıkla patates yemesi önerilir. Bunu da bir dipnot olarak söylemek istedim. Şimdi ben elimi bir miktar yağlıyorum. Harcımın yapışmaması için. Onu gördüğünüz gibi böyle minik patates topları elde ediyorum. Bununla tabağımdaki tüm harç bitene kadar aynı işlemi uygulamaya devam edeceğim. Şimdi patatesleri dizmiştim az önce, biliyorsunuz dilim yaptım. Şimdi bu minik patates köftelerini de onların üzerine koyuyorum. Şimdi de sırada az önce yoğurduğum kıymam var. Biraz bekletmiştim. Onu bir kez daha böyle yoğurmak istiyorum. İyice karışsın diye bütün malzemeler. Zaten köfte harçları bildiğiniz gibi zaten bekledikçe daha da güzel oluyor. Yoğurdukça aslında daha da güzel oluyorlar bana göre. Şimdi yine aynı işlemi yapıyorum. Elimi biraz yağlıyorum ve bu kez de patatesten değil kıymadan köfte topları yapıyorum. Onları da diğer malzemelerimin yanına koyacağım. Yani tepsime patateslerin arasına onları da yerleştireceğim. Gördüğünüz gibi hem patates köfteleri hem kıymadan yaptığımız normal
güzel köfteler. Hepsi bir arada. En alt tabanında da haşladığım ve doğradığım patatesleri dizdim. Şimdi sıra geldi sosunu hazırlamaya. Ben bir miktar biber salçası kullanıyorum. Bir kaşık kadar. Bir kaşık da domates salçası kullanıyorum. İkisini bir güzel karıştırıyorum. Bir ya da iki diş sarımsak kullanabilirsiniz. Rendeliyorum ve onu da salça sosumun içerisine ilave ediyorum. Yine karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi onları da az önce bir 10-15 dakika kadar ben sosumu hazırlarken fırına sürdüm aslında köftemi. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Sonrasında da sosumu üzerinde gezdiriyorum. Zaten salça ve sıcak su kullanmıştım sosumda. Son olarak kaşar peynirini de ilave ediyorum üstüne. Biliyorsunuz bu tarz tariflerde kaşar peyniri olmazsa olmaz. Gerçekten çok lezzetli. Yine 180 dereceli fırında son bir 20 dakika daha pişiriyorum. Ve işte nefis yemeğimiz hazır. Hem patates hem köfte, biraz da kaşar. Daha da ne olsun, yanına